Herkese merhabalar. Bu videoda Excel'in arama ve başvuru fonksiyonlarından, Excel 365'in arama ve başvuru fonksiyonlarından WebRows İngilizce adıyla Türkçesi satır sar fonksiyonunu anlatacağım. Ne işe yarıyor? Böyle tek satırlık, daha doğrusu çok satırlı bir tabloyu istediğimiz kadar satıra bölmeyi sağlıyor. Pratik bir şekilde ve zamandan tasarruf ederek sağlıyor. Şöyle A ve B sütunlarımızda işte sıra no ve ad soyad sütun başlıklarımız var. Burada da verilerimiz var. Şu hücre niye sarı boyalı diyeceksiniz. Buraya tek bir fonksiyon gireceğim. WebRows fonksiyonuna gireceğim. Zaten diğer hücreleri algılayacak ve WebRows fonksiyonu çalışmış olacak bu şekilde. Şöyle göstereyim. Önce bunu bir sileyim. Evet. Fonksiyonumuz basit. İngilizce'de Excel kullandığım için WebRows. Türkçe kullanıyorsanız satır sar seçeceksiniz. Bakın bu da açıklıyor şimdi. Neyi seçeyim diyor. Hangi aralığı seçeyim diyor. Vektör. Şurada bölmek istediğimiz satırları seçiyoruz. Türkçe Excel kullanıyorsanız noktalı virgül kullanacaksınız. Ben virgül kullanıyorum. Rep count. Kaç satıra böleyim diyor. Ben bunu 5 satıra bölmesini istiyorum. Virgül. Pad width, yani eğer hata olursa neyle doldurayım, işte boş mu bırakayım gibi bir anlam ifade ediyor bu da. Onu da şöyle çift tırnak içinde boş bırak diyelim. Bakalım ne olacak. Evet. Şimdi bir inceleyelim fonksiyonu. Burada aralığımızı seçtik. Şurada 5'in anlamı da bakın 5. Yani 5 sütuna böldü aslında, öyle söyleyeyim. Yani buradaki satırları aldı. Bir nevi Excel'de hani Ctrl C özel yapıştır, Ctrl Alt V tuşlarına bastığınız zaman özel yapıştır devrik dönüşüm diye bir şey çıkar ya. Onun gibi bir şey yapıyor ama sadece sütun başlıklarını dönüştürüyor. Bu verileri de dinamik bir şekilde istediğiniz kadar sütuna bölüyor. Bakın alfa yazılım diyor. İşte nerede bitiyor? İstanbul nakliyat. 5'er sütunluk bir veri. Ondan sonra orası bitiyor. Mascom'dan başlıyor. Şurada Furnace Enerji'de bitiyor. Buraya kadar geliyor. Ondan sonra Filmont baskıda başlıyor. Yine 5 tane alıyor. Buraya gidiyor. Daha sonra burada 5 tane olmadığı için kalanları da buraya alıyor. Bir örnek daha göstereyim bununla ilgili. Bu sefer de burada işte name, birthday, gender gibi ad, soyad, cinsiyet, il, firma ve meslek gibi veriler var. Bunlar alt alta yazılmış bir şekilde. Bunları daha düzenli bir görünüm elde etmek için sütun şeklinde böyle alt alta almak istiyorum. İşte demin söylediğim devrik dönüşüm şöyle mesela göstereyim size. Ctrl C yaptım. Şuradan yapayım bunu da. Şurada bakın transpose rows and columns, yani satır ve sütunları yer değiştir gibi bir şey var. Öncelikle şurayı seçeyim. Türkçe'de devrik dönüşüm gibi çevrilebilir bu. Bakın bu gitti. Buradaki satırları aldı. Devrik dönüşüm satırları şurada sütuna çevirdi. Bir de şöyle deneyeyim. Ctrl C. Yine şuraya. Transpose. Bakın böyle bu şekilde. Bunları da gitti. Sütun başlığı olarak aldı. Yani bu tam benim işimi görmüyor. Ben sadece
kafanızda bir fikir olsun diye yaptım bunu. İşte reproduce fonksiyonu bunu çok daha böyle düzenli bir şekilde kısa zamanda sütun veri mantığıyla alt alta gelecek şekilde yapıyor. Şunu silelim. Eşittir reproduce dedik. Burada vektör soruyor. Yani vektör dediği işte hangi verileri düzenlemek istiyorsun aslında. Onu soruyor. Virgül rep count işte kaç sütun yapayım diyor. Bunları işte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi benim 6 tane sütun başlığım var aslında. Öyle düşünün. 6 yapalım. Virgül Petwidth'te işte hata mesajı alırsa yine boş çıksın hücre. Diyelim Enter'a basalım. Şunları da biraz koyu yaptık mı? Yani sütun başlığı olduğu için bunlar koyu yapıyorum. Şimdi şöyle yapalım. Evet bakın buradaki verilerimiz aslında bu hatalı bir veri girişi olmuş. Öyle düşünün. Bunları sütun mantığıyla, tablo mantığıyla işte name'in altına isim, doğum gününün altına tarih olacak şekilde. Şimdi şu tarih formatı bozuldu mesela. Onu hemen şuradan düzeltebiliriz. Short date, kısa tarih formatına alalım. Şunu da Format Painter'da şöyle yapalım. Evet yani bunun mesela bu diyelim ki 100 satırlık bir veri olduğunu düşünün. Bunları böyle tek tek buradan kopyalayıp bu şekilde yatay bir şekilde yapıştırmak yerine işte bir fonksiyon yapmışlar. Sizin yerinize fonksiyon çok kısa bir sürede bu işlemi yapıyor. Excel 365 fonksiyonlarını anlatmaya devam edeceğim ileriki videolarda. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.